kim konuk olur? Herkes ilk Tayfun İşer'i dedi. Sağ olun Tayfun Bey, kabul ettiniz. Amerika'da yaşamış biri olarak, Amerika'da eğitim görmüş biri olarak, Amerika'nın en büyük şirketlerinden birini Türkiye'de kuruluşunda bulunup onun yıllarca CEO'luğunu yapmış bir kişi olarak ve şu anda da uzun senelerdir Çolakoğlu'nun Amerika'daki başarılı aktivitelerinde yer alarak en iyi değerlendirecek kişi sizin olduğunuzu düşündük. Sektörümüzün abisi Sayın Tayfun İşeri'ye hoş geldiniz diyoruz. Siz bir yorumlar mısınız? Yani bir Amerikalı şu anda ne düşünüyordur? Trump nasıl bir adamdır? Ya bizim sektöre nasıl etki eder? Ee, Neleri beklememiz lazım? Nasıl hazırlıklı olmamız lazım? Bu konularda bizlere ışık tutarsanız çok memnun olacağız. Sağ ol, çok teşekkür ederim. Çok da güzel bir anons yaptın hakkımda. Teşekkür ederim. Onure ettin. Evet, yıllardır Amerika'dayım. Türkiye'ye 82'de döndüm 20 sene Amerika'da yaşadıktan sonra ama neden nasıl olduysa tesadüf oldu. Hiç Amerika'ya geri dönme ihtiyacı hissetmedim. Çünkü tüm çalıştığım şirketler Amerika ile iş yapıyordu. Ortaklık kurduk falan filan. Ondan sonra da kaldık buralarda. Ya şimdi esasında sakın bu konuşmalarımda benim Trump taraftarı olduğumu zannetmeyin. Ama önce Trump nasıl düşünüyor diye düşünelim. Yani hepimiz şimdi Demir Çelik'le ilgili herkes çok şey söyledi. Ben çok az şey söyleyeceğim sonunda. Trump öncelikle ticaret açığı olan ülkeleri hedefliyor burada. Yani Türkiye'de bir hedefi yok. Yani bu iş hani Section 232 açıklandığında sonra da Brunson olayı olup %25'ten yüzde bunların hepsi politik olaylardı. Ve sadece Demir Çelik'e odaklıydı. Ama o iş kaldı burada ve devam ediyor. Fakat Trump'ın şu andaki verdiği tüm kararlar ben diyor ticaret açığını olan ülkelerle bir kere yeniden masaya oturacağım. Bu açığı benim düşürmem lazım diyor. Ne gibi? Çin'le işte ben bazı rakamları kafadan söyleyeceğim. Yani hani yok 280 değil 290 derseniz 290 doğrudur ama Çin'le ticaret açığı 280 milyon doları geçmiş vaziyette. Meksika ile 160 milyon dolar. Böyle aşağı kadar iniyor. İlk 10 ülke, 10. ülke İtalya 45 milyar dolar, pardon milyon dedim ama milyar dolar demek istedim. İtalya ile 10. sıradaki İtalya ile 45 milyar dolar ticaret açığı var. Şimdi ben Trump'ım. Trump gibi düşüneceksen ben de diyorum ki ben önce ilk bu 10 ülkeyi hedefime alacağım ve nasıl bunu aşağı çekerimi düşünüp uygulayacağım. Niye? Benim menfaatim dış ticaret açığını düşürmek. Ha, bu ne demek bu 45 milyardan? Türkiye ile bir kere ticaret açığı yok. 15 milyar dolar ithalat, 15 milyar dolar ihracat. Yuvarlıyorum yani artı eksi 1 milyar dolar e, yani kavgada yumruk sayılmaz derler ya. Çok fazla bir açığımız yok. Esasında Türkiye politik olarak radara girmezse buradaki bu verilerle Trump'ın radarına biz girmeyiz. Çünkü önce bu ilk 10 ülkeyi tespit edecek, saldıracak. Bunlarla ilgili ticaret açığını azaltmaya çalışacak. Yani dediğim gibi İtalya'nın ticaret açığı 45 milyar dolar, bizim toplam ticaret hacmimiz 30 milyar dolar. Yani biz de Amerika'da çok önemli bir ülke değiliz. İşin gerçeği bu. Çok da yani demir çelik olarak konuşmuyorum, her şey olarak konuşuyorum. Şimdi esasında bizi neler bekliyor burada? Şimdi kafalar karıştı. Çünkü neyi açıkladı? Dedi ki ben dedi tüm her şeye, önce Kanada ve Meksika'yı açıkladı bir kere onu söyleyelim Şubat ayında. Ne dedi? Kanada ve Meksika'dan yaptığım tüm ithalata %25 vergi getireceğim dedi. Demir çeliğe getirmedi. Her şeye getirdi. Yani orada pancake'in üstüne dökülen şuruplar vardır. O şuruba da %25 vergi getiriyorum dedi. Şimdi en büyük soru bu. İstisnalar olacak mı bunlarda? Ne bileyim mesela hurda da istisna yapar mı? %25'te. Bilmiyoruz ne yapacağını. Bugün akşam bunun bazı açıklamaları olacak. Ticaret Bakanı e, Lutnick diye bir sakallı bir adamcağız var. O sorulan soruların hiçbirine cevap veremedi. Şimdi Amerika'da olan arkadaşlarımız var. Belki onlar bilmiyorum Murat katılacak mı ama
Onlar daha rahat bize bilgi verebilirler. Katılacak. Katılacak mı? Evet. Yani bu Howard Lutnick hiçbir soruya cevap veremiyor. Çünkü uygulamayı bilmiyorlar. Bir şeyi söylüyorlar ama neleri nasıl uygulayacaklarını bilmiyorlar. Ama ortada bir gerçek var. Bugün 4 Mart, bu akşam Kanada ve Meksika'ya %25 vergi, her şeye. Çin'den de gelen %10, yani her şeye %10 var. Bir de şöyle bir şey var. Çin'in vergisi %10 mu? Şimdi %20'ye çıkarttı. Çok düşük değil mi? Ama Çin'den gelen her şeyde de anti-dumping var. Yani ayrı bir şeyler de var orada. Ek vergi, başka vergiler de var. Şimdi burada en büyük konu, Kanada'ya %25'i uyguladığında bizi demir çeliği ilgilendiren konu, %25 hurdaya da vergi gelecek mi? Çünkü bu başka şeyler yaratacak ileride. Esas 12 Mart itibariyle Section 232'yi ilgilendiren açıklamaları olacak. Ee, Tüm ülkelere, tüm ürünlere uygulanan istisnalar kalkacak 12 Mart'ta. Söylemine göre, ben bu hani şey zannetmeyin, kesin bir şey değil. Ee, Ve eşit olacak. Alüminyumda biliyorsunuz daha düşüktü, %10'du. Onu da %25 yapıyor. Dolayısıyla her şey %25 olacak. Ee, Demir çelikten ilgili. Bence yani demir çelik dışındaki tüm diğer ürünlere de %25 yapacak mı diğer ülkelere? Burada büyük bir soru işareti var. Çünkü bir anda Kanada Meksika'ya dedi her şeyinize %25 koyuyorum dedi. Sonra Section 232 ile ilgili de 12 Mart itibariyle dedi. Ee, Ve Amerika'da üretilmeyen ürünlere bile %25 yapacağım dedi. Peki esasında soralım, demir çelikte niye şimdi çok başarılı bir uygulama oldu. İlk bu Section 232, yani Amerika açısından çok başarılı oldu. Çünkü oradaki demir çelik şirketleri dünya kadar para kazandı. Kazandıkları paraları tekrar yatırıma dönüştürdüler. Yeni kapasiteler eklediler. Eski kapasiteleri, verimsiz olan tesislerini yavaşlattılar, kapattılar. Yani demir çelik sektörünü Amerika bu vesileyle yeniledi. Ama geçen seneye dönüp baktığınızda, demin de bazı rakamlar verilmişti. O rakamlar tabii ki doğru. Amerika'nın ithalatı 27 milyon. 7 milyon tonu bunun yarı mamul veya 6,5 milyon tonu yarı mamul. Yani slab. 20 milyon ton e, yarı mamul dışında ithalat yapılmış. Bunun 17 milyon tonu vergisiz girmiş. Yani sadece 3 milyon tonu girmiş. Yani bu da ne demek? Türkiye esasında 20 milyon tonun içinde pay almadı. Neyin içinden pay aldı? Vergili olan kısımda %25 ödeyen 3 milyon tonun içinde pay aldı. Dolayısıyla hani konuştuğumuz o 400 bin ton gibi bir demir çelik ihracatımız var ya Amerika'ya. Çok da küçümsenecek bir rakam değil esasında. Dönüp baktığınızda 3 milyon tonun içinde %15'e yakın bir pazar payı almışız biz. Bütün sıkıntılarımıza rağmen. Demin Kerem'in de söylediği maliyet sıkıntılarımıza rağmen. Şimdi bunu da düşününce Trump diyor ki ben diyor bu demir çelik sektöründe farklı bir düzenleme yapacağım. Ben hepsini kaldıracağım. Herkes bir vergiyi koysun ve bu ithalatı bir şekilde aşağı çekmeye çalışacak. Ama nasıl çekecek onu bilemiyorum. Peki Türkiye bu işten olumlu etkilenir mi? Biz hepimiz eşit olduğumuz takdirde e, Türkiye'ye ciddi avantaj mı? İlk başta baktığında evet diyorsun. O çok iyi. Herkes eşit şartlarda işin maliyet kısmını da bir şekilde aşabiliriz. Ben Kerem'e orada katılmıyorum. Çünkü e, bizim çalışma şekillerimiz çok daha farklı. Biz sadece malı Amerika'ya gidip gömüp, yani biz derken Türkiye olarak kastediyorum, malı oraya gömüp de hareket eden firmalar değiliz. E, Dolayısıyla maliyet bizde bir sıkıntı olmaz. Biz onu bir şekilde aşarız. Ama esas sıkıntı ne olacak biliyor musunuz? Şimdi her şeye ben %25 vergi koyacağım dedi ya. Şimdi bir de Section 225'te de bir %25 var ya. Şimdi dönüp şunu der mi Kanada'ya? E, ben bütün istisnaları kaldırdım. Ben sana %25 vergi her şeye koydum. Burada büyük soru işareti var Kanada ve Meksika için.
%25'in üzerine bir %25 vergi mi daha alacak? Öyle yaptığı zaman o zaman diğer ülkeler %25'te kalacak. Dönecek onlara başka bir şey yapacak mı? Bu soruların hiçbirinin cevabı maalesef yok. E, Bir de Amerika yani şunu söylüyorlar. Amerika'da belli ithalat vergisi var. Diyor ki benim uyguladığım ithalat vergisi 5 ise senin ülkende eğer bu ithalat vergisi %15 ise ben senden gelecek olan mallara %15 vergi koyarım diyor. Hani o %25'ini konuşmuyorum ama %25'in üstüne ben bu %15'i ben senin ülkenden alırım diyor. Bizde kaç vergi demir çelikte? %15 mertebelerinde. O %15'i bizden alacak. Bunu en güzel örneğini bir yazıda gördüm dün. Otomotivde verdi. Amerika'da otomobil ithalatında vergi %2,5. Ama Avrupa'da otomobil ithalatında vergi %10. Yani diyor ki ben sana mal gönderdiğimde sen %10'da 10 mu koydun bana? Ben de %2,5 unut %2,5 senin için %10 diyecek ve bütün bu %25'in üstüne ilave o %10'u da talep edecek. Bu ayrı bir sorunumuz. Bir de şimdi KDV ile ilgili bir konuşmalar geçiyor. Bilmiyorum ondan haberiniz var mı? ABD'de KDV yok biliyorsunuz. Ne var? Sales tax var. Yani son tüketici malını alırken satış vergisi var. %8,5. Galiba eyaletten eyalete de değişiyor bu. Ama onlarda KDV yok. O da diyor ki eğer senin ülkende benim malıma ithalatta sen KDV koyduysan e, ben bizden örnek vereyim yani bizde KDV kaç? %20. Bende KDV sıfır. Ben sana da şimdi senden gelecek olan mala bir de bunların üstüne %20 KDV. Onu nasıl yapacak bilmiyorum. Nasıl takip edilecek, nasıl kurgulanacak. Ama baya bunların hepsi bugünle yani biz bu toplantıyı esasında 1,5 ay sonra bir daha yapmalıyız. Evet. Çünkü Herkes çok erken yaptınız dedi. hayır hayır ama yok, çok erken diye düşünme. Çünkü bu bir uyarıdır. Herkes şimdi her şeyi güllük gülistanlık gibi zannediyor. Oo ben malları da gönderirim Amerika'ya. Çok da güzel yaparım. Nisan ayında malları gönderirsin. Bir KDV uygulamasını koyar. Nasıl Brunson olayında ben bizim şirket olarak söyleyeyim. Benim 3 gemim vardı bu şeyde. Biri Kanada'ya biri Great Lakes'e gidiyordu. Biri Doğu yakasına gidiyordu. Biri Gulf'a gidiyordu. Bir gemiyi kurtardım, 2 gemiyi kurtaramadım. 8 milyon dolar zarar yazdık. Şey değil, saklamaya gerek yok. O ilave gelen %25'le. Çünkü adam Cuma akşamı söyledi, Pazar akşamı da uyguladı. Şimdi eminim bu tip uygulamalar yapmayacak ama gemin yoldaysa Nisan-Mayıs ayında bu tip uygulamaları yaparsa çok dikkat etmek lazım. Yani göndereceksen de yarım gemi bir gemi gönder. Hiç Evet, olmazsa her an her değişiklik göndereceksen yani olabilir. bu bir uyarı. Belki ben birazcık daha pesimist bakıyorum. Yani çünkü Trump'ın ne yapacağını bizim bilmemiz mümkün değil. Dolayısıyla burada bizim 2 tane sorunumuz var. ABD'den yapılan ithalata uygulanan bir vergi varsa size bunu uygulayacak. KDV varsa bunu da size uygulayacak. Ee, Bir başka konuda her şeye %25 yapıyorum dedi. Bir de Section 232 var. Şimdi her şeye %25 yapıyorum dedin. Peki. Ondan sonra bir de Section 232 var. O da %25. Şimdi ne olacak? Her şeyin içinde demir çelik varsa Section 232'den dolayı da bir %25 daha var. Yani herkesin yaptığı ithalat %50 mi olacak vergisi? Şimdi bunun cevabını alamadık. Bu şekilde de devam ediyor. Bekliyoruz. Bugün açıklamalar olacak. Ayın 12'sinde açıklamalar olacak. Ben şirket olarak ben bu konularda çok dikkatliyim. Kerem de tanır beni zaten. Çünkü biz bir darbe yedik. Biz hiçbir zaman aynı ay içinde 3-5 gemi göndermeyiz. İleriye çok uzun vadeye de fiyat bağlamayız. Ee, Yani arkadaşların dikkatli olması gerektiğini düşünüyorum. Her şey hoş zannedip de satış çok önemli.
Çok Ama teşekkür ben ederiz bugünü uyarılar için. düşünüyorum, yarını düşünmüyorum dememek lazım. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz Tayfun Bey. Yani önümüzdeki dönem her an her şeye gebe. Ama bu KDV uyarısı çok iyi oldu. Onu pek gündemimizde değildi. Hep bu vergilere konsantre olmuştuk. Şimdi tabii hani bir hayalimiz Amerika pazarına herkesle eşitlendik. Amerika'ya